Arkadaşlar merhaba. Eğitimimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bugünkü konumuz öğreneceğimiz komut spline komutu. Hemen çizim düzlememe giriyorum. Herhangi bir tane düzenli çizim açıyorum. Spline'la 1, 2, 3 ile 3 çeşit yönde spline çizilebiliyor. Denklem ile spline'da açık ve parametrik olarak yani matematiksel ifadeler girerek denklem kurarak yazabiliyorsunuz. Şahsen benim kullandığım bir komut olmadı şu ana kadar. Stil spline'da bazı yerde şöyle eksen çizgileri çıkıyor. Seçtiğim zaman bırakıyorum. Bir daha stil spline'a gireyim. B spline 3 derece. Yani derecelerle ufak şuradaki noktalar arasındaki derecelerle oynamalar yapabiliyorsunuz. Öyle söyleyeyim. Tekrar stil spline aynı şekilde 5. derece 7. derece olarak 3 çeşit B spline'i var. Bezier'ı da kullanabilirsiniz. O anki size bağlı bir şey. Şu noktaları çekerek gelir. Yani şimdi aslında farkı çok iyi anlayacaksınız. Bir şunu silmem, şunu sileyim, bir de şunu sileyim ben. Budama komutunu size daha sonra anlatacağım. Bu Bezier spline. Ama şu normal spline. Bakın. Noktalar arasında. Şimdi iki aradaki farkı size anlatacağım. Anlatmam gerek kalmadan büyük ihtimalle sizler de anlayacaksınız. Bakın arkadaşlar. Buradaki noktaları görüyor musunuz? Eksen noktalarını. Aynı burada eksen noktaları bunun üstünde olmuş oluyor aslında. Keza. Bunda noktalar arasında oynama yapabiliyorsunuz. İstediğiniz şekilde. Yani eksen çizginin noktalarından tutarak oynamalar yapabiliyorsunuz. Bunda ise tam tersi spline üzerindeki yani eğri üzerindeki noktalarla oynamalar yapabiliyorsunuz. Bakın isterseniz buradan ben şunu söyleyeyim. Bir şey geldiği zaman hata veriyor. Bırakın geliyorum. Bırakıyorum. Ve otomatik olarak kendisi haline geri dönecek diyor. Hata verdiği için yani spline'ler çakışamaz uyarısı veriyor. Dediğim gibi burada eksen çizgilerin noktalarıyla çalışmalar yaparken burada bu Bezier, bu normal spline. Daha çok kullanılan bir spline türü. Çünkü şekil verme olanağı daha yüksek. Ölçülendirme verirken daha rahatlık yaşadığımız bir komut. Şahsen kendi adıma konuşmam gerekirse. Noktalar arasında yani noktalardan tutup istediğim şekli verebiliyorum. Bu o anki çizime kalmış. Yani istersen bunu uzatabiliyorum şu noktadan. Bakın. Bunu aşağı doğru getirebiliyorum. İlerleyen zamanlarda spline üzerinden size sürahi çizimini anlatacağım. O zaman komut daha iyi oturacaktır. Şu an sadece aradaki farkı anlamanız için gösteriyorum. 3 farklı şekilde spline çizebilirsiniz. Birincisi normal spline. İkincisi stil spline Bezier üzerinden. Üçüncü, beşinci, yedinci derece olarak kullanabilirsiniz. Yani ben bu spline'lardan şu ikisini hiç kullanmadım. Şu ana kadar bu yönde kendim bir makine resim konstrüksiyon tasarım mezunu olarak kullandığım programlarda hiçbir şekilde kullanmadığım yani lazım olmadı diyelim. Normal spline'i kullanmışlığım var. Normal spline'de giriyorsunuz. Noktalar arasında istediğiniz noktalara seçiyorsunuz. İsterseniz noktayı kapatırsınız. İsterseniz de gelirsiniz. Açık mı bırakmak istiyorsunuz? Son koyduğunuz noktadan bıraktığınız zaman herhangi bir yer ister burada ister burada sağ tık seç derseniz otomatik olarak spline'i size bırakıyor. Ondan sonra size kalmış. Bu noktaları çakıştırabilirsiniz. Veyahut da CTRL'e basarak bunun arasında teğetlik verebilirsiniz. Bakın. Daha sonra ayarlamak isterseniz bu noktaları birbirinden kopartarak ayarlayabilirsiniz. Veyahut da budama yapabilirsiniz. Ölçülendirme verebilirsiniz noktalar arasında. Ölçülendirmeyi de göstereyim size. Spline'la daha düzgün bir şekilde çizerek şöyle bir şekil yapalım. Buranı böyle kapatalım. Sağ tık seç. Şimdi geldim. Mesela örnek veriyorum bu noktayla eksen arasındaki mesafe uzunluğum benim 75. Şu eksenle bu arasındaki mesafem 105. Şuradaki uzunluğum 650.
Şuradaki uzunluğu otomatik o da 650 olmuş oluyor. Ben geliyorum. Ölçülendirme komutanı SC'de çıktım. Bunlarla artık hiçbir şekilde bakın sağ sol oynar ama uzunluğu değiştiremem. Bakın aşağı doğru çektiğim zaman esneme olayı olmakta. Çünkü bunlar bir yere sabit değil. Sadece bu uzunluk 650 sabit kalma kaidesi ile istediğim yere çekerim, istediğim şekli veririm ama o uzunluk 650 mm olarak gözükmek. İster böyle yaparım, ister yukarıya doğru uzatırım ama şuradaki uzunluk da değişmez, oradaki uzunluk da değişmez. 650 olarak kalabilir. Supply komutunda anlatacaklarım bu kadar. Bir dahaki komutumuz olan elips videomuzda görüşmek üzere.